Evet. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Bu hafta YouTube kanalımızın yeni bölümünde konumuz stüdyo fotoğrafçılığını outdoor ve indoor mekanlarda yapacağız. Fakat konumuz Acro Yoga. Şimdi süper bir ekiple beraberim. Size ekibi tanıştıracağım. Emre, zaten tanıyorsunuz. Emre göster kendini. Neslihan. Selam. Neslihan. Merhaba. 2 Emre, 2 Neslihan. Bir Neslihan da burada var. Merhaba. Tabii ki o da Vehbican. Yani aslında onu biz aramıza almayacaktık. 2 Emre, 2 Neslihan ama o da girdi aramıza. Neyse. Çok süper bir bölümü olacak diye düşünüyorum. Özellikle moda, portre fotoğrafçılarının da çok işine yarayacaktır. Stüdyo ışıklarını böyle enteresan bir konuda nasıl kullanacağımızı, onların bazı detaylarını anlatacağım size. Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın. Buna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube! Merhaba. Bu hafta konumuz stüdyo ışıkları ve Acro Yoga arkadaşlar. Acro Yoga ne derseniz, biraz önce arabada Neslihan ve Emre ile tanıştınız. Neslihan ve Emre yoganın asanalarını akrobasiyle birleştirerek çok güzel bir performans sergiliyorlar. Ben de ilk defa tanışıyorum gerçekten. Sadece yurt dışındaki sitelerde görmüştüm bazı örneklerini, fakat çok dikkatimi çekmemişti. Instagram sayfalarına girdiğimde gerçekten şok oldum. Müthiş bir performans. Stüdyo ışıklarını anlatmak için de bence çok güzel bir konu diye düşünüyorum. Bugün hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda, özellikle dış mekanlarda gün ışığını bastırarak özellikle tekniklerini anlatacağım size. Acro Yoga çekeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, Emre'nin şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafında dikkat ederseniz sırt bölgesinde daha parlak gördüğünüz yerler, şu an arkamda gördüğünüz ana ışığım bu. 500 watt gücünde Elinchron'un ELB500 flaşını kullanıyorum. Ana ışık olarak bunu ve dolgu ışığı olarak da büyük deep octa'yla genel hatları dolduruyorum. Yani gölgeleri kesiyorum mümkün olduğunca. Fakat onun gücü daha baskın geliyor. Ayarlarımı ona göre yaptım. Emre'ciğim bir gösterir misin pozisyonu? Şimdi grid olan, üzerinde tas ve grid olan ışığımız sadece bölgesel olarak şu çizgiyi aydınlatmasını istedim. Işık buradan yalayarak geçiyor ve kasların üzerinde o gördüğünüz, şu an fotoğrafta gördüğünüz o gölgeleri ve aydınlık alanları oluşturuyor. Dolayısıyla bence çok güzel bir kare oldu. Sağ olun, kalkabilirsin. Sırt pozisyonda yatacağım. İki bacağım üzerindesin. İki bacak da kaldıracağım. Böyle koyuyorum. Aynen. Ayaklarıyla seni kaldıracak. Sen oradan manzaraya doğru.
Aynen, o kadar oraya değil, daha ışığa doğru. Çakıyor. Yani evet, kafa bize doğru olacak. Aynen. Böyle mi duruyordu ayakların? Hatırlamıyorum ki. Evet arkadaşlar, ilk fotoğrafımızla incelemeye başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz iki tane ışık kullanıyorum. Bir tanesini Ali Ceylan ağacın arkasına saklanmış. Tam arkadan istediğim yerden Neslihan'ın sırtına doğru veriyor. O da Emre'nin tek bacağının üzerine oturmuş çayını kahvesini içip Homode'yi sokuyor. Günlük bir rutini sanki mübarek, bakar mısınız? Işıklarımın güçleri arkadaşlar 500 watt. İki ışığım da 500 watt güçte. 500 watt güçte iki ışıkla gün ışığını bastırabiliyorsunuz. Şu an bu fotoğrafın çekildiği saat 2.30-3 gibi arkadaşlar. Ve sağ tarafta gördüğünüz kafada, ELB 500'ün kafasında bir TAS dediğim bir ışık şekillendirici var. Bu ışık şekillendirici ışığı daha sert olmasını sağlıyor ve yönü şu an şurada çizdiğim gibi, size bakın. Bu şekilde ışığı dağıtıyor ve bu sert bir ışık arkadaşlar. Işık sert geliyor. Neden? Üzerinde bir yönlendirici yok. Daha doğrusu bir grid mesela yok. Üzerine bir grid veya bir softbox olmadığı için direkt çıplak flaşın patlattığı ışık. Burada özellikle bunu yapmak istiyorum. Çünkü modelimizin sırtında ve saçında şurada görmüş olduğunuz bu saçtaki etkiyi görmek istiyorum. Eğer üzerinde bir grid olsaydı bu gridin sadece şeyi şöyle kırmızıyla göstereyim size. Yönü şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Sadece bu bölgeye etki edecekti grid olsaydı. Gridin amacı bu. Tek bir noktaya fazla yayılmadan. İlerideki bölümlerde size göstereceğim örneklerini. Kırmızıyı götürelim. Evet. İkinci ışığımda ise softbox, Deep Oak'ta Rotalux'un softbox'u var. Buradaki ışığın yönü de şöyle gösterebilirim size, bakın. Burada daha geniş bir alana yayılıyor ve bu ışıkta arkadaşlar yumuşak bir ışık. Işık yumuşak geliyor çünkü üzerinde bir softbox var. Ayarlar ise 5.5 6.3'e kadar çıktığını düşünün. 5.5 ve bu da 4.7. Sıfırdan başlıyor. Neden bunu 5.5 olarak ayarladım? Çünkü dikkat ederseniz aradaki softbox ve modelimizin arasındaki mesafe daha uzak. Bir de softbox var üzerinde. Işığı yumuşatan bir eleman var. Dolayısıyla burada gücü biraz daha fazla almak istedim. Zaten bu yakın olmasına rağmen sert bir ışık almak istediğimde sağ taraftakinde, Ali'nin elinde tuttuğu ışıkta istediğim etkiyi alabildim. Şimdi isterseniz burada bir de orijinal fotoğrafa bakalım. Bu layer'ları kapatalım ve bunu açalım. Üstüne gelelim. Evet. Şu an sarının yaptığı etkiyi görüyorsunuz. Saçtaki ve sırttaki etkiyi. Oldukça güzel bir fotoğraf oldu. Hemen bunun değerlerine de bakalım. Ne yapmışız? Bunu kapatırsak eğer, çok açık kalsın. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. 1/2000 enstantane f 2.8. 1/2000'de gün ışığını sanki biraz daha akşama doğruymuş gibi yapıp flaşın görüntüsünü biraz daha ön plana çıkarmış oldum ve oldukça hoşuma gitti. Orijinal fotoğrafa dönersek eğer, finaldeki fotoğrafımız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci fotoğrafta tüm ayarlar aynı. 1/2000 tekrar. Hemen onları yazalım buraya. Hop.
1 bölü 2000 f 2.8. Makinamızın ayarları. Işık aynı. Her şey aynı. Bir tek yaptığımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iki softbox'la ışığın yerini değiştirmek oldu. Çünkü burada istediğim, pardon, hemen rengimizi seçelim. Burada istediğimiz B'nin ışığının Neslihan'a biraz daha çok arkada kalmasın ki kolunda ve saçında o sert ışığın, çizginin etkisini görelim. A'da ise, hemen A'yı da yazalım. A'da ise birazcık yönü biraz önce buradaydı. Buradan biraz daha aldım bir tarafa ve çünkü bu sefer bana dönük bir açıyla duruyor Neslihan. Ve biraz daha kafasını aşağıya eğdim ki Emre'nin de burada yüzünü alabilelim. Vücuduna ten renklerini ayırt edebilelim. Onun gerisinde kalan tüm ayarlar aynı arkadaşlar. Şimdi orijinal fotoğrafa gelirsek saç ışığı ve koldaki etkiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Benim burada bütün uğraş yapmaya çalıştığım şey şu çizgiler ile arka plandan ayırarak daha dramatik bir hale getirmek fotoğrafı. Evet, gelelim serinin en güzel fotoğrafına. Bu fotoğrafı bu seride çok beğendim. Neden? Çünkü tam yapmak istediğimi yapabildim burada. Burada arkadaşlar en çok dikkat edeceğimiz şey şuydu. B'yi kadraja sokmadan hem Neslihan'ın tam saçlarına ve kolundaki çizgiye dikkat edin. Kollara, Emre'nin kollarına ve Emre'nin saçına kadar bir geniş kadraj almam gerekiyordu. Aynı zamanda da buradaki en önemli şeylerden biri de vücut hattındaki o çizgi. Bu tamamen dikkat ederseniz sırta kadar geliyor o çizgi. Bu B'yi bunu yapabilmek için B'nin gücünü 5.5'a kadar çıkardım arkadaşlar. 5.5'a çıkardım. A ise biraz önceki aynı gücünde kaldı. Yine soft bir şekilde aydınlatma görevini gördü. Orada bir problem yok. Fakat tam istediğim gibi kadrajı da ayarlayarak çok güzel bir görüntü aldık. Bu fotoğrafta orijinale baktığımızda söyleyeceğim. Bu fotoğrafa arkadaşlar yaparken 1 bölü 2500'e çıktım. Bunu yapmak istememin sebebi F yine 2.8. Bunu yapmak istememin sebebi dikkat ederseniz bu fotoğrafta biraz önceki fotoğraflara göre ortam ışığı daha az. Ortam ışığını biraz daha azaltarak sanki böyle bir gün batımının artık zamanı gelmiş gibi ama stüdyo ışıklarının da gücü sahnenin dinamizmini iyice ortaya çıkardı. Ve tam aslında bu bölümde size anlatmaya çalıştığım ve ulaşmaya çalıştığım görseli yakalamış oldum. Hemen bunun orijinaline bakalım beraber. Görüyor musunuz arkadaşlar? Saç ışığı, Emre'nin de Neslihan'ın da yüzünde de aydınlatma var. A'dan gelen, softbox'tan gelen ışık. Bu tarafta çok yumuşak. Fakat şuradan şöyle dikkat ederseniz B'den gelen şu çizgilerdeki güzellik çok hoşuma gidiyor. Saçta ve vücut hattında. Dolayısıyla bu tam istediğim arka plandan komple ayırdı. Bazıları ya bunu buraya Photoshop'la mı koymuşsun falan dedi çünkü gördükleri zaman. Oysa siz de gördüğünüz tamamen yerinde çekilmiş bir fotoğraf ve bence çok da başarılı oldu. Evet, hemen hızlıca son fotoğrafa geçiyorum. Son fotoğrafta yer değiştirdik. Hem hareketimiz hem yerimiz değişti. Bu sefer arka plana şöyle bir doğa görüntüsü koyalım dedik. Gördüğünüz gibi A 5.5, B 6.3 arkadaşlar. Neden 6.3? Çünkü B'yi normale göre daha geriye koyduk. Geriye gittikçe hem aydınlattığı alan biraz daha genişlesin istedim. Hem de zaten çimenlerde de görüyorsunuz bakın B'den gelen ışığın etkisini.
hem de Emre'nin vücuduna da biraz gelmesini istedim ışığın. Fakat mesafe uzadığı için gücünün artması gerekiyordu. Çünkü bir önceki güçlerde bu mesafeye koyarsanız ışığın mesafesi modelinize uzaklaştıkça gücü de azalır. O yüzden gücü arttırmanız gerekiyor. Onu kompanse etmeniz gerekiyor. A'da ise yine soft bir ışıkla istediğimizi elde ettik. Burada arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi şu. Artık saat ileri saatlere gelmeye başladı ve benim de ortam ışığım azalmaya başladı. Ortam ışığım azalmaya başladığı için bu fotoğrafta 1/800 enstantane kullandım. Biraz öncekilerde 2500'e kadar çıkmıştık hatırlıyorsanız. 1/800 enstantane ve f2.8 kullandım tekrar. Dolayısıyla ortam ışığını birazcık daha almam gerekti. Çünkü gün batımına doğru ışık değeri de düşmeye başladı. Şimdi size orijinal fotoğrafı göstereceğim. Orijinal fotoğrafımızda arka plan, Emre'nin vücudundaki etki, saç ışıkları ve yine o aradığımız çizgileri görebiliyorsunuz. Şu bölgeler. Saç. Burada da A'dan gelen saç ışığı ve yumuşak ışığı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fotoğrafta size bir şey daha göstermek istedim. Biraz sonra da bahsedeceğim ondan. Buradan çıkalım hemen ve iki farklı etkiyi gösteriyorum arkadaşlar size. Burada 1/800'de çekilmiş fotoğrafı görüyorsunuz. Burada ise 1/1250'de çekilmiş fotoğrafı görüyorsunuz. Enstantane hızımız ortam ışığını azaltmaya ve çoğaltmaya yarıyor. Gördüğünüz gibi stüdyo ışıklarının değerleri aynı. Fakat enstantaneler değiştiği zaman gördüğünüz gibi ortam ışığı sağdaki fotoğrafa göre biraz daha düşük, daha fazla stüdyo ışıklarının etkisi ön planda. Evet arkadaşlar, bugünkü çekimi tamamladık. Neslihan'la Emre'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süper işler başarıyorlar. Bugün biraz size neden bu iki flaşı dış mekanda kullandığımı anlatmak istiyorum. Normalde iç mekanda da çektik. Flash fotoğrafçılığına yeni başlayanlar bilirler. Bazı flaşlarda, özellikle eski flaşlarda 1/250'nin üzerine çıkamıyordunuz enstantane olarak. Çünkü obtüratörün hızına 1/250 enstantane çıkıldığı anda üzerine senkronize olamıyordu ve sahnenin yarısı karanlık oluyordu. Bu mutlaka başınıza gelmiştir. Bu tip flaşların özellikleri arkadaşlar, enstantanenin hızı 1/250'nin üzerine çıktığı zaman 1/1000, 1/2000, 1/8000'e kadar, kameram benim 8000'e çıkıyor. 1/8000'e kadar senkronize oluyor. Bu ne demek? 1/8000'de birinci perde açılıp ikinci perde kapanana kadar ki o incecik bir ara orası. O arada flash saniyede yüzlerce kez patlatıyor. Biz onu bir tek flash gibi görüyoruz. Oysa bu teknolojide bateriden aldığı güçle flash yüzlerce kez flash patlatıyor. Dolayısıyla 1/2000'lerde de dolduruyor sahneyi, ışığı. Peki bu benim nasıl işime yarıyor? Benim fotoğrafçı olarak bugün bunu yapmak istememin sebebi, ortam ışığında birincisi güneşin ışığı çok sert biliyorsunuz. Çok koyu gölgeler kalıyor içeride. Flash'la o gölgeleri doldurmuş oluyorsunuz. Birinci amacım bu. İkinci amacım daha dramatik bir etki yaratmak. Nasıl? Biliyorsunuz flash kullanırken diyafram her zaman flash'ın gücünü, enstantane ayarı ise hep ortam ışığını etkiler. Yani siz ortam ışığını biraz azaltmak istiyorsanız 1/1000'den 1/1600'e çıkabilirsiniz. 1/1250'ye çıkabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman flash'ın gücü, Neslihan'la Emre'nin çektiğimiz fotoğraflarında şu an görüyorsunuz. Mesela örnekte gördüğünüz fotoğrafta 1/1600'de çektim. Flash'ın gücü aynı. Fakat 1/1800'de 2000'de çektiğim bir fotoğrafta ortam ışığı biraz daha kararıyor. Daha dramatik hale geliyor. Flash'ın gücü daha ortaya çıkıyor. Pardon. Dolayısıyla bu flashların yaratıcı etkileri bunlar. Artık bu tip flashları
dışarıya çıkarıp hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kolaylıkla kullanabiliyoruz. Bugünkü çekimimiz de çok güzel oldu. Neslihan'la Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekip olarak biz de şaşırdık yani yaptıkları işlere. Çok zor bir şeyi başarıyorlar ve böyle çok normalmiş gibi yapıyorlar. Eve gidip denesek mi diye düşünüyoruz hep beraber bunları. Bu yaştan sonra biraz zor ama bugünü böyle bitiriyoruz. Çok keyifli bir çekim oldu değil mi çocuklar? Harikaydı. Aynen. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.